Tekrardan selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ee, Rahmetullah. Öncelikle Dijital Ripat'a hoş geldiniz. Sizleri ağırlamak bizim için çok güzel, çok keyifli. Allah Bugün razı olsun. cümlemizden. Bugün Gül hocamızla birlikte bir eğitimci olarak Kudüs'ü neden ve nasıl çocuklara anlatabiliriz aslında. Biraz bunu inceleyeceğiz. Çok uzatmayacağım lafı. Sözü size bırakıyorum hocam. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bir eğitimci olarak Kudüs'ü nasıl anlatmalıyız? Mescid-i Aksa'yı nasıl anlatmalıyız? Aslında nasıl anlatmalıyızdan önce kendimize sormamız gereken başka bir soru var. Neden anlatmalıyım? Neden anlatmalıyız acaba? Evet, neden anlatmalıyız? İlk önce bu soruyu kendimize sorduk. Biraz düşündükten sonra aklımıza gelen cevapları bir kenara koyalım bakalım. Neden anlatmalıyız? Aklımıza neler geldi? Hepimizin bildiği, bu zamana kadar aldığı belli bir eğitim var. Kudüs neden bizim için önemli? Hepimiz biliyoruz. İşte Miraç yurdu, Peygamber Efendimizin emaneti ve farklı farklı bağlamlarda bize nedir? Emanettir. İşte manevi bağımız vardır, tarihi bağımız vardır, değil mi? Mescid-i Aksa ile Kudüs'te bizim geçmişe dayanan bağlarımız var. Bu bağlarımızı önce kendimizin çok iyi bilmesi lazım. Bunu bildikten sonra geleceğin geleceğin çocuklarına bunları aktarmamız lazım. Bunun için de en başta bizim kendi niyetimizi bir kontrol etmemiz lazım. Benim niyetim nedir? Neden? Neden anlatmalıyım bunu çocuklara? Niye anlatmalıyım? Çünkü çocuklar bize nedir? Allah'ın emanetidir, değil mi? Rabbimiz bize çocuklarımızı emanet etmiş ve onları en güzel, en iyi şekilde ne yapmamız lazım? Yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de bizlerin önce niyetlerini muhakkak tazelemesi gerekiyor. Niyetlerimizi bir kontrolden geçirmemiz gerekiyor. Niyetlerimizi tazeledikten sonra anlatacağımız şeyi ilk önce kendimizin bir içselleştirmesi, bilmesi gerekir, değil mi? Bilmediğimiz bir şeyi ne yapamayız? Anlatamayız, aktaramayız. Kendi yaşantımızda, hayatımızda yer alması lazım. Eğer kendi yaşantımızda, hayatımızda yer almıyorsa bu anlattıklarımızda ne yapacak? Etkili olmayacaktır. Onun için ilk önce kendimizi bu konuda geliştirip içselleştirmemiz gerekiyor bu konuları ve doğru bilgiler öğrenmemiz lazım. Eğitim aslında nedir? Bir peygamber mesleğidir. Üsve-i hasenedir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, değil mi? Bizim ilk eğitimcimiz, ilk öğreten kimdir bunları? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır ve biz de onun yolundan gidiyoruz. İnşallah Rabbim ayırmasın. Eğitimci olarak karşısındaki kişinin gönlüne hayranlık uyandıran sağlam bir karakter sergilemeli önce. Sonra pozitif bir enerji yaymalı. Söyledikleriyle yaptıkları birbirini muhakkak tutmalı. Bir tutarsızlık olmamalı. Eğer yaptıklarıyla söyledikleri arasında tutarsızlık varsa çocuk bunu ne yapacaktır? İçselleştiremeyecektir. Ve keyifli bir hizmet sunabilmek için kendi gelişimimizi başta da söylediğimiz gibi ihmal etmeyeceğiz. Kendimizi en iyi şekilde geliştireceğiz. Ve muhakkak muhatabımızı çok iyi tanıyacağız. Çocukları işte hangi yaşı anlatacaksak
o yaşın özelliklerini, gelişim sürecini, nasıl öğrendiğini bizim çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çocukların öğrenmenin gerçekleşmesi için bazı kurallar diyelim, bazı ön hazırlıklar var. Bunlar nedir? Çocuk öğrenmek için, öğrendiğinin kalıcı olması için en başta sevgi. Sevmediği bir şeyi ne yapamaz? Öğrenemez, onu içselleştiremez. Onun için de ilk önce eğitimcinin ya da anne babanın o sevgiyi çocuğa göstermesi, o sevgiyi anne babada, eğitimcide çocuğun görmesi gerekiyor. Ve daha sonra sevgiyle birlikte tanıması gerekiyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın eğitim metotlarına baktığımız zaman nedir? İlk önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne buyurmuş? Çocuğu olan onunla çocuklaşsın buyurmuş, değil mi? Muhakkak çocuklarımızla çocuklaşmalıyız. Onlara bir büyüye anlatır gibi anlatmamalıyız. Onların yaşına, seviyesine ne yapmalıyız? İnmeliyiz. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki karşınızdaki muhatabınıza akılları derecesinde anlatın. Yani buradan bize ne çıkıyor? Anlatacağımız grubun özelliklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Okul öncesine anlatacaksak daha böyle somut şeyler. Çünkü e, o dönemde soyut düşünce daha gelişmemiştir çocuğun. İlle onu ne yapması lazım? Somut şekilde görmesi lazım. Dokunulur, hissedilir, işte duygularına hitap eden bir şekilde onu bizim somutlaştırmamız gerekiyor. Ve muhakkak yine çocuğa bunları öğretirken kolaylaştırmamız gerekiyor. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın eğitim metodunda yola çıkarsak kolaylaştırınız, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyuruyor, değil mi sevgili Peygamberimiz? Ve yine Peygamber Efendimiz'in eğitim metodunda karşısındaki çocuklara anlatırken önce ne yapıyor? Bir soruyla başlıyor. Bir merak uyandırıyor, değil mi karşısındakinde? Öğrenmede merak çok önemli. Çocuk merak ettiği şeyi daha çabuk öğrenir. Ona bir ihtiyaç duyması, ihtiyacı olan şeyi de daha çabuk öğrenir. Onun için bizlerin de öyle ortamlar oluşturmamız gerekiyor ki çocuklarımıza bunları anlatırken bir merak oluşturması için sorular hazırlamalıyız. O sorularla çocuğa yöneltmeliyiz soruları. İşte neden belki anlatacağımız şeyin, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün neden önemli olduğu ilk önce onlara da sorabiliriz. Çocukların düşüncelerini, fikirlerini alabiliriz. Ve anlatacağımız şeylerin öğrenmenin gerçekleşmesi, içselleşmesi için akıllarında bu bilinçaltı dediğimiz şeye, bilinçaltına inebilmesi için anlattığımız şeye muhakkak duyuları ve duyguları katmamız gerekiyor. Duyuları ve duyguları katmanın en güzel yönü de olayı, anlatacağımız şeyi hikayeleştirmek. İşte Kudüs'ü, Filistin'i anlatırken hikayeler uydurabiliriz. Bilgilerin doğru olduğu hikayeler. İçinde duygular, hikayelerin içinde ne vardır? Duyular, duygular vardır. Yine bu eğitim metodunu Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize neyle veriyor? Kıssalarla veriyor. Kıssalar bir nebze nedir? Hikayelerdir, değil mi? İçinde duyuları barındıran şeydir ve öğrenmenin kolay, bu şekilde kolay olduğu için Rabbimiz kulunu en iyi tanıyan Rabbimiz ve ne yapıyor? Bize kıssalarla anlatıyor olayları. Aynı yöntemi çocuklarımıza da ne yapacağız? Aktarabiliriz. Çocuklarımıza da daha çok hikayelerle, kıssalarla anlattığımız zaman daha kalıcı olacaktır. Onların iş dünyasına, bilinçaltlarına daha ne yapacaktır? Daha iyi işleyecektir.
ve bu şeyleri, bilgileri ne yapacak? Zamanla içselleştirecektir. Yine bunları anlatırken bir başka e, şeyde gerekli olan şey de çocuğun en önemli işi ne deriz? Oyun deriz, değil mi? Çocuk oyunla öğrenir. Onun için muhakkak anlatacağımız şeyi oyuna çevirmeliyiz. İşte bir Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü anlatırken kendi uydurduğumuz oyunlar da olabilir ya da daha önce yapılandırılmış oyunları Kudüs'e, Filistin'e, Mescid-i Aksa'ya çevirebiliriz. Mesela benim kendimin e, uydurduğu diyeyim bir oyun var. Çocuklar bunu çok seviyorlar. Hepimiz çocuklarla uğraşan kişiler aa samsam diye bir oyun var. Gittikçe hızlanan bir oyun. Hareketler hızlanıyor. Bunu ben Mescid-i Aksa ile ilgili bir şeye çevirdim. Sözlerini değiştirdim. Şöyle örnek vermek gerekirse aklımda aksa, dilimde aksa, kalbimde aksa, duamda aksa, mescide aksa. İlk önce bunu sözleriyle birlikte, hareketleriyle birlikte çocuklara öğretiyorum. Daha sonra birlikte hızlanarak söylüyoruz. Ve hızlı hızlı en hızlı ne kadar hızlı söyleyebileceklerse o kadar hızla çoğaltıyoruz hızını. Yavaştan başlayıp yükseltiyoruz. İşte ne yapıyoruz? Aklımda aksa, dilimde aksa, kalbimde aksa, doğamda aksa, mescide aksa. Çocuklar bunu çok severek oynuyorlar. Tabii bu sadece bir örnek. Bunu kendimiz geliştirebiliriz. Farklı oyunları ne yapabiliriz? Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Filistin'e uyarlayabiliriz. Ve ne dedik? Muhakkak sevginin olması gerekiyor. Sevgi olmadığı zaman çocuk onu içselleştiremeyecek. Bir söz vardır, kalpten çıkan söz karşısındakinin kalbine izin almadan girer. Eğer biz gerçekten seviyorsak o söz, o yaptığımız, anlattığımız şey, oyun bizim kalbimizden çıkıyorsa çocuklarda da aynı etkiyi gösterecektir. Çocuklar da o duyguyu hissedip kendilerine yükleneceklerdir. Muhakkak çocuklarla e, uğraşırken, çocuklarla birlikte olduğumuz zaman ne dedik? Oyundan yararlanacağız. İşte Peygamberimizin yine eğitim metotlarında hiç tanımadığımız bazen çocukları anlatıyoruz. O zaman neyle başlayacak? Peygamberimiz çocukları gördüğünde ne yapıyordu? İlk önce selam veriyordu, değil mi? Gülümseyerek. Somurtkan bir şeyle vermiyor. Hep gülümseyerek, tebessüm ederek selam veriyordu. Ve onların hal ve hatırlarını soruyordu. Onlarla şakalaşıyordu, oyunlar oynuyordu, hediyeler takdim ediyordu. İşte başlarını okşuyordu. Bu onlarla ilk iletişimi kurmanın neydi? Basamaklarından biri diyelim. Onun için çocuklarla muhakkak bu söylediğim şeyleri sırasıyla ilk tanımadığımız bir gruba gittiğimiz zaman bunları yaparak çocuklarla iletişimimizi kuvvetlendirebiliriz. Evet, çocuklarla oyun oynadığınız zaman onlar size daha çok ne yapacaklar? Daha çok benimseyecekler. Sizi oyun oynadığınızı görünce şaşırıp sevinecekler ve sizin anlattıklarınızı daha değerli bulacaklar, size katılacaklardır. Yine Peygamberimiz Aleyhisselam çocuklara eğitiminde ne yapmış? Onları somutlaştırmış demiştik, değil mi? Mesela müminler birbirine kenetli tuğlalar gibidir dediğinde ne yapıyor? Elleriyle gösteriyor, işte parmaklarını kenetleyerek bunu somut hale getiriyor. Biz de çocuklara neyi anlatırsak anlatalım somut hale getirmemiz lazım. İşte ilk önce neyle başlayabiliriz çocuğa? Filistin'in, Kudüs'ün neresi olduğunu aklına daha yatması için büyük haritalar üzerinde gösterebiliriz. Türkiye'ye uzaklığı ne kadar onu gösterebiliriz haritalar üzerinde çocuklara. Hatta oyunlar oynayabiliriz haritanın üzerinde.
oyunlar oynayabiliriz. Haritalarla birlikte çocuk onu kafasında bir yerleştirecektir. Filistin'in neresi olduğunu daha somut o hale gelecektir. Ve bununla birlikte anlatacağımız yerler, mesela çocuğa Filistin'i, Kudüs'ü, Gazze'yi anlatırken onun seveceği şeyleri anlatmamız lazım. Savaştan, işte siyasi olaylardan anlatmamamız gerekiyor. Çünkü onlar çocuğu ne yapar? Hem kaygılandırır hem de omzuna fazladan bir yük yükler. Onun için anlatacağımız şey muhakkak çocuğa uygunluğuna bakacağız ve çocuklarda kaygı oluşturmamasına. İşte savaştan, oradaki ölen çocuklardan bahsettiğimiz zaman çocuklar Filistin'den, Kudüs'ten konu açıldı. Orada ama savaş var. Biz de gidersek ölür müyüz diye ne yapıyorlar? Kaygılanmaya başlıyor. Onun için sevdireceğimiz yönlerini muhakkak bulup onları çıkarıp anlatmalıyız. İşte neler olabilir? Oranın Mescid-i Aksa'nın alanını, bahçesini büyük bir bahçe olarak onlara hem resim olarak gösterip işte içinde neler yapıldığını, çocukların orada oyunlar oynadığını, saklambaç oynadığını, kaykaya bindiğini, topla oynadığını, orada namazlar kıldıklarını göstererek onlarla bir bağ kurmasını ve aklında savaş yapılan yer değil, bahçesinde ibadetler edilen, Kur'an okunan, oyunlar oynanan yer olarak aklında kalmasını sağlamalıyız. Anlattıklarımızı muhakkak süzgeçten geçirmemiz lazım. Ve burada anlatırken de çocukların bazı özelliklerine dikkat etmemiz lazım. İşte yaş grubuna. Okul öncesini anlatırken daha somut, e, daha çok işte oranın oyunlarından, yiyeceklerinden, e, oranın bitki örtüsünden yetişen şeyler ne yetişiyor? Zeytin, işte hurma, portakal, limon, bunlardan hem bunların tatlarını, kokularını hepsini çocuklara anlatırken kullanabiliriz. Okul öncesine ne dedik? Somut şeyler. Yaş büyüdükçe ilkokul ve ortaokulda biraz daha soyut şeylere anlatmaya başlayabiliriz. Ve çocukların burada yaş grubuyla birlikte hazır bulunuşluğu dönem. Mesela ilkokul döneminde hazır olmayan çocuklarda olabiliyor. Onun için anlatacağımız grubu çok iyi tanımamız lazım. Ya da bireysel özellikleri her çocuğun farklıdır. Anlatacağımız grupta çok hassas olan çocukları daha önceden eğer kendi sınıfımızsa, kendi çocuğumuzsa onu ne yapabiliriz, bilebiliriz. O etkileneceği konuları çocuğa anlatmamak gerekir ya da üzüleceği şeyleri çocuğa anlatmamak lazım. Ve ne dedik? Çocuğu olan onunla çocuklaşsın buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Muhakkak çocuklarla çocuklaşacağız. Onlara büyüye anlatır gibi anlatmayacağız. Bunları anlatırken de bazı teknikler bize yardımcı olacaktır. İşte bunlar nelerdir bu teknikler? Baktığımız zaman anlatacağımız şeyi güzel betimlemeliyiz. Anlattığımız şey çocuğun zihninde canlanmalı. İşte nasıl canlandırabiliriz? 5 duyuya hitap etme özelliği. İşte görsel, işitsel, koku, tat alma, dokunma. Bunların hepsine anlatacağım şeyin içine koymalıyız. Mescid-i Aksa'nın bahçesindeki zeytin ağaçlarından bahsederken sınıfa ya da çocuklarımıza bir zeytin dalı, zeytin ağacı, küçük bir fide getirebiliriz. İşte zeytinin tadına baktırabiliriz.
ya da kokusunu koklatabiliriz. Oraya has kokuları, mesela Melisa ya da Yasemin kokusu, Kudüs sokaklarında yetişen o bitkinin kokusu gezerken burnunuza o koku gelir. Onu çocuklara koklatabilirsiniz. Oraları gezdiklerini hayal ederken kokuyla birlikte onu ne yaparlar? Bilinçaltına daha iyi yerleştirirler. İşte tatlar, işte bir portakal soyabilirsiniz. Portakalın kokusunu koklatabilirsiniz. Ağaçların, zeytin ağacının yapraklarına dokundurabilirsiniz. Onunla birlikte anlatacaklarımız daha kalıcı olacaktır. Çünkü ne yapıyor? Bunlarla birlikte çocuğun beş duyusuna hitap ediyor ve duygularına dedik. Oradaki işte sevinme, hayret, orada çocukların oynadığı oyunlar, bunları gördükçe çocuk, siz de anlattığınız zaman onların da hayal gücüne çalıştıracak şekilde, mesela çocuklara anlatırken şöyle yapıyoruz biz. Mescid-i Aksa'nın bahçesinde olsan sen hangi oyunu oynamak isterdin? Bütün hepsinin fikirlerini alıyoruz. Ne oyunu oynamak isterlerse onları anlatmaları, hayal güçlerini geliştiriyoruz. Hem de orayla bir bağ kurmalarını sağlıyoruz. Güzelce betimledikten sonra çocuğun yine öğrenmesini kolaylaştırıcı ritimler vardır. Ritimli şeyleri, içine müzik katılmış şeyleri çocuklar daha çabuk öğreniyor. Onun için Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü anlatırken marşlardan, ilahilerden muhakkak yararlanmalıyız. Ya da kendimiz ufak nameler yapabiliriz, tekerlemeler söyleyebiliriz. Çocuklarla birlikte bunu ritim çubuklarıyla, defle, ukuleleyle, işte kalimbayla ne yapabiliriz? Çalabiliriz ve çocuklar o müzik çaldığı zaman muhakkak akıllarına, ya da o marş çaldığı zaman ne gelecektir? Kudüs, Mescid-i Aksa gelecektir ve bu bilinçaltına o şarkıyla, o ritimle yerleşecektir. Biz kendi çocuklarımda da bunu deneyimledim. Yolculukta özellikle yola, bir yere, uzun yolculuklarda tabii daha çok çıktığımız zaman marşları, ilahileri açıyorduk. Öğrenmesini istediğimiz konularla ilgili. Onları birlikte söyleyip hem ritim tutuyorduk. İşte alkışlamaysa alkışlama, ya da yanımızda ritim çubukları da alabilirsiniz. Çocuklarınız neyi seviyorsa, hangi müzik aletlerini seviyorsa onları, işte marakaslar yapabilirsiniz. Marakaslarla söyleyebilirsiniz. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam belli zaman ve yerlerde öğretilen şeylerin daha kalıcı olduğunu söylüyor. İşte bunlardan biri yolculuk. Onun için yolculuktayken çocuklara bunları verebiliriz. Başka, yolculuktan başka yemek sırasında, yemek yerken öğrettiğimiz şeyler de çocukta daha kalıcı oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da yemek sırasında çocuklara eğitimler vermiş. Anlatmak istediğini o zamanda anlatmış. Bir başka zaman çocuklar hasta oldukları zaman. Çocuklar hasta oldukları zaman daha naiftir, daha kabul, her şey, anlattığınız şeyleri daha kabul ederler. Onun için hastalık zamanında da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çocukların eğitiminde anlatmak istediklerini anlatmıştır. Bir başka şey zamanda Ramazan'da. Ramazan'da insanın kalbi yumuşar. Bu çocuklar için de geçerlidir. Ve Ramazan'da da yapılan eğitim daha kalıcı oluyor. Bunları anlatırken, işte hikayeyi anlatırken mesela, ya da kıssayı, oradaki mesela yaşayan peygamberlerin kıssalarını anlatabiliriz çocuklara. O kıssaları anlatırken olayın işte vurgusuna, heyecanına göre kelimelere dikkatli seçip onlar üzerinde hızlı yavaş anlatmam, işte olumlu duyguları orta ve üst tonlar, olumsuz duyguları ise daha alt tonlarda anlatarak daha etkili bir anlatım
yapabiliriz. Yine anlatacağımız şeyin, mesela olayda bir yaşlı biri varsa sesimizi ona göre değiştirebiliriz. Çocuk varsa ona göre çocuk gibi konuşabiliriz. Bir hasta varsa ona göre ses tonumuzu, ya da sevinme anında işte duyguları anlatırken sevincimizi hem sesimizle hem bedenimizle hem yüzümüzdeki mimiklerle çocuğa ne yapmamız lazım? Hissettirmemiz gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman da çocuğa anlattığımız şey daha etkili ve daha ne yapacaktır? Daha kalıcı olacaktır Allah'ın izniyle. Yine bazı yöntemler var anlatırken kullanabileceğimiz. Bunlardan biri baştan beri söylediğimiz nebevi eğitim yöntemi. Peygamber Efendimizin çocuklarını nasıl eğitmiş, neleri dikkat etmiş. Bu yöntemleri bilmemiz eğitimimizi verirken bizi kolaylaştıracaktır. Ondan sonra bir diğer yöntem çoklu zeka yöntemi. Her çocuğun öğrenme şekli farklıdır. Bu da çocukların duygusal zeka mı, işte sayısal zeka mı, müzik zekası mı, hangisi daha ön, ya da görsel zekası hangisi daha ön plandaysa ona göre anlattığınız zaman daha çabuk öğrenir. İşte mesela sayısal bir zekası olan bir çocuğa muhakkak anlattığınız hikayenin içinde, kıssaların içinde, işte Kudüs'te, Filistin'de geçen olaylarda sayıları da katmanız, işte şekilleri de katmanız gerekir. Bunları kattığınız zaman çocuk daha bazı çocuklar vardır, görerek o resimleri elle görmesi gerekir. Eliyle tutması, hissetmesi gerekir bazı çocukların. Biraz önce de hani bahsettik ya, duygulara hitap etmesi. Muhakkak bunları kullanmamız gerekiyor çocuk. Onun için çoklu zeka yönteminin, metodunun ne olduğunu bizler daha önceden öğrenirsek çocuğa anlatımımızda bunları çok rahat uygulayabiliriz. Yine bahsettiğimiz hikaye ve kıssalarla anlatım yöntemi. Hikaye ve kıssalarla anlattığımız şeyler duygulara ve duyulara hitap ettiği için daha kalıcı oluyor. Bunu hani aklımızdan çıkarmayalım. Muhakkak anlattığımız şeyi hikayelerle anlatalım. Ondan sonra diğer bir yöntem P4C dediğimiz çocuklar için felsefe yöntemi. Sorular sorarak çocuğa yine bu yöntemi de kullanabiliriz. Bunları anlatmadan önce tabii bizim hep hazırlıklı olmamız gerekiyor. Anlatacak kişinin çok iyi hazırlık yapması gerekiyor. Çocuklara doğrudan bilgiyi direkt hani dikte etmek yerine onları ne yapacağız? Kalplerine yumuşak bir şekilde anlatacağız. Sevecen olmamız lazım. Muhakkak olumlu yönlerini anlatmamız gerekiyor. Asık suratla hiçbir şekilde anlatmamamız gerekiyor. Yani bu sadece çocuklar için değil, biz bile düşünün, karşımızdaki kişi asık suratlı olduğu zaman onu dinlemek ister miyiz? İstemeyiz, değil mi? Bir hemen ona vururuz. Kendimizi kapatırız. Çocuklar da aynı şekildedir. Eğer karşısındaki kişi somurtan, asık suratlı biri olursa çocuk kendini kapatır, vermek istediğiniz şeyi veremezsiniz zaten. Onun için muhakkak yüzümüzün tebessüm etmesi, çocuğa sevecen. Tabii bunu yaparken de yapmacık olmamalıyız. Çocuk yapmacık yaptığınız zaman bunu hemen ne yapacaktır? Hissedecektir. Yine hikayeler dedik. Bu kıssalarla birlikte sahabelerin hayatlarından, orada yaşamış olan sahabelerin hayatlarından, büyüklerin hayatlarından da anlatabiliriz daha kalıcı olması adına. Orada yaşayan peygamberlerden ne yapabiliriz? Bahsedebiliriz. Nasıl yaşamışlar, neler yapmışlar, bunları
birebir çocuklarla paylaşmak, hikaye şeklinde anlatmak daha etkili. Çünkü Kudüs, Filistin baktığımız zaman nedir? Peygamberler şehridir, değil mi? Bütün peygamberlerin bulunduğu, özellikle Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Bütün peygamberlere imamlık yapıyor. Bu çocukları çok etkiliyor. Bunu muhakkak anlatmalıyız çocuklara da. Ve orada resimlerle de gösterebiliriz. Peygamberimizin imamlık yaptığı peygamber kubbesi, Peygamberimizin Miraç'ta yaptığı imamlık yaptığı yere atfeten bir kubbe yapılmış. Orayı mesela resimlerle çocuğa gösterebiliriz ve bütün peygamberlerin o Mescid-i Aksa'nın bahçesinde namaz kıldığını, dualar ettiğini çocuklara anlatabiliriz. Bu çocukların çok hoşuna gidiyor. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miraca çıkma olayı çocuklar için çok böyle ne diyeyim büyüleyici. Onlar için çok farklı geliyor. İşte Burak'a binmesi, Mekke'den Kudüs'e gelip oradan gökyüzüne Allah Teala'nın katına çıkması çocuklar için çok etkileyici oluyor. Bunları anlatırken de bu söylediğimiz biraz önce saydığımız şeyleri ne yapmamız lazım? Tekniklere dikkat etmemiz lazım daha etkili olabilmesi için. İşte başka neler anlatabiliriz diye sorduğumuzda kendimize ne dedik? İlk önce haritalardan başladık. Oranın güzel yönlerini, İşte Gazze'nin mesela ilk zamanki deniz kenarında olduğu, deniz kenarında işte o kumlarda açan çiçeklerin neler olduğu, orada çocukların oyunlar oynadığı, onlardan da bahsedip güzel yönlerini bahsetmemiz. Mescid-i Aksa'da o dediğim gibi en başta oyunlar oynandığını, orada mesela oranın yöresel yemeklerinin kültürel yönlerini de anlatabiliriz. İşte yöresel yemekleri, tatrez dediğimiz işlemeler, onların giysilerini gösterebiliriz çocuklara, neler giyindiğini. Kudüs sokaklarını tek tek çocukların mesela oradaki renkli renkli jelibon tarzı şekerlemelerin bol olduğu bir yer olduğu. Bunları çocuklara anlatırken böyle biraz da abartarak anlattığınız zaman çocukların daha çok aklında kalıyor. İşte oradaki kokular, işte Kudüs sokaklarında gezerken baharat kokusu, sıcak simitin kokusu, oranın yöresel yemekleri mesela falafel kızartırken o kokunun çıkması. Hatta bunları kendimiz yapabiliyorsak mesela falafel ya da çevremizde bunları yapan, yiyecekleri yapan yerler varsa bunları yapıp çocuklara tattırabiliriz. O zaman daha kalıcı olacaktır. İşte sadece Filistin'i anlatırken sadece Kudüs'le de sınırlamamak gerekir. Diğer il, illerini de anlatmak gerekir. İşte bir El Halil'den bahsetmesek olmaz değil mi? El Halil'de ne var? Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İshak Aleyhisselam, hanımları Yusuf Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam. Orada da El Halil'de diğer peygamberlerin hayatları orada anlatılabilir. El Halil'in resmi gösterilebilir. Oradaki yaşayan insanların hayatları, resimleri gösterilebilir. Yine çarşısı, pazarı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedebiliriz. Onun mesela Halil İbrahim sofrasından ve hala El Halil'de fakire fukaraya ne yapılıyor? Yemekler dağıtılıyor. Bunlardan bahsedebiliriz. Yani bir nebze Hazreti İbrahim Aleyhisselam Halil İbrahim sofrası ne yapıyor? Devam ediyor. Bunlardan bahsedilebilir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın misafirperverliğinden bahsedebiliriz. Ve bunları ne yapacağız? Sadece anlatmak, hikayeleştirmek de yetmiyor. Bunların ardında bunlarla ilgili etkinlikler
yapabiliriz. Etkinlikleri uygulayabiliriz. Etkinlikler kısmına çok girmeyeceğim. Çünkü daha sonraki derslerimizde inşallah onları ayrıntılı olarak neler yapabileceğimizi konuşacağız birlikte. Ondan sonra oranın sembollerinden, yine Filistin'in sembollerinden neler var? Kefiye. Çocuklara kefiyeyi tanıtabiliriz. Kefiye ile ilgili etkinlikler yapabiliriz. Sınıfa getirip onlara takabiliriz. Kefiyenin üzerindeki çizgilerin ne anlama geldiğini çocuklarla birlikte ne yapabiliriz? Görerek, yaşayarak öğretebiliriz. Yine anahtarın ne anlama geldiği, küçük basit hikayelerle çocuklara savaşa bahsetmeden, özellikle bazı kitaplar var. Bu konuda kitaplardan yardım alabilirsiniz. Güzel hikayeler var. İlknur Koçaytaç Hoca'nın olsun. Şu an aklıma gelen Kübra Tuncer hocamızın Ormanın Sahibi Kim? İlkokul düzeyinde özellikle çok güzel anlatmış, savaşa değinmeden. O kitaplardan yararlanabilir. Bunun gibi tabii birçok kitap var. Şey yaptığınız zaman internette ya da Kudüs Arşivi diye Telegram'da sayfalar var. Oralardan da bu kitapların neler olduğunu, işte Filistin'le Kudüs'le alakalı resimleri nasıl bulacağız derseniz o Kudüs arşivlerinden bulabilirsiniz. Yine Diyamer'in, Mehmet Esmer abinin öncülüğünü yaptığı Diyamer.com var. Oradan resimlerini bulabilirsiniz. Mescid-i Aksa'yı, özellikle Kudüs'ün kapılarını, oradaki her bir yapıyı çocuklarla birlikte aslında tek tek hikayeleştirerek anlatılabilir. Her hikayeye bir kişilik verilerek hikaye diyorum, her bir kapıya kişileştirilerek anlatılabilir. Oyunlar yine o kapıların isimleriyle oynanabilir. İstasyonlar, istasyon sistemi kullanılarak her bir kapı bir istasyon olabilir. Ya da Mescid-i Aksa'nın içindeki her bir mescit istasyon olabilir. Ve oyunlarımızı buna göre şekillendirebiliriz. Başka en büyük aslında oyun olarak benim aklıma hep Mescid-i Aksa'da diyorum oynanabilecek oyunlardan bir tanesi de Orienteering. Sınıfımıza ya da olduğumuz ortama Mescid-i Aksa'nın küçük bir şeyini, işte resimlerle de olsa mescitlerini, yapılarını yapıştırarak sınıfta ya da bir mescidin içinde ya da dışarıda parkta Orienteering, Mescid-i Aksa konu, Kudüs konulu bir Orienteering oyunu oynanabilir. Muhakkak buralar anlatırken hani manevi bağımız dedik. Nedir? İlk kıblemizdir Mescid-i Aksa. Bunu bahsetmek lazım çocuklara anlatırken. İşte ilk orayı kimin yaptığını çocuklara sormak, onlara merak ettirmek. Acaba ne zaman yapılmıştır, kim yapmıştır diye bunu çocuklara sorup cevaplarını bekleyebiliriz. Sonra da yine bunun cevabını bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiğinden bahsedebiliriz. İlk yapılan sahabe sordu, ilk yapılan mescit işte Kabe. Daha sonra 40 yıl sonra da ikinci yapılan mescidin Mescid-i Aksa olduğunu ve Hazreti Adem Aleyhisselam zamanında Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ilk inşasını yaptığından bahsedilebilir. Daha sonra diğer bir bütün peygamberlerin kıblesi ilk önce Mescid-i Aksa, bundan bahsedilebilir. Miracın merkezi. Daha sonra belli bir süre sonra da kıblemizin Kabe'ye doğru olduğu bahsedilebilir. Yine 3 mescit, muhakkak 3 mescidin üçünden de bahsederek çocuklara hem resimleriyle, görselleriyle 3 mescidin önemi anlatılabilir. Neden bizim için 3 mescit önemli? Müslümanlar için önemli 3 mescit diye, işte orada yapılan ibadetlerin kat kat sevap olduğu, yani bize puanlar, orada yaptığımız ibadetlerin çok
puanlar kazan. Onların kendi oynadıkları oyunlarla bunları anlatabiliriz çocukların kendi zaman oyunlarıyla. Ondan sonra bizim tarihi bağımız da var. Osmanlı Devleti'ni bizim yani dedelerimiz ne yapmış? O zamanında oralar bizimmiş. Ve işte Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı surlardan, Hürrem Sultan'ın yaptığı aşevinden ne yapılabilir? Bunlardan bahsedilebilir ve görselleri gösterilebilir. Bu bağlarla köklerimizin ta eskiye dayandığından, tarihi bağımızdan da bahsederek tarihi bir bağıyla bağlantı kurarak çocukların içselleştirmesini sağlayabiliriz oraların. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miracı çıktığı zaman hediyelerle dolu bir gece. Hediyeyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'e hediyelerin verildiği bir yer. İşte Burak Mescidinden, Mescid-i Aksa'nın içinde Burak'a bindiği, Burak'ı oraya bağladığından, onunla ilgili, Burak'la ilgili hikayeler anlatılabilir. İşte bir hütüt kuşu Süleyman Peygamberle alakalı hikayeler muhakkak orada anlatılabilir çocuğun daha içselleştirmesi için. Hütüt kuşu konuşturulabilir, oraları anlatabilir. İşte bir kuş, Mescid-i Aksa'nın kuşları, kedileri meşhurdur. Çocuklar da hayvanları sever. Hayvanların diliyle Mescid-i Aksa, Kudüs anlatılabilir çocuklara. Onlarla ilgili oyunlar oynanabilir. Dediğim gibi onların da hayvanların da içine, orada yaşayan hayvanların da içine katıldığı istasyonlar kurulup istasyon oyunları oynanabilir. Muhakkak o bahçesinin büyüklüğünden akıllarında o bahçenin içindeki Kubbetüs Sahra'nın Mescid-i Aksa olmadığı sadece. İşte Kıble Mescidi, diğer mescitler, kubbeler, birçok yapının 200 tane mesela 200 taneydi hatırladığım kadarıyla yapının var olduğu ve o yapılardan bahsedilebilir. Tabii bunları bahsederken büyüklere bahseder gibi bahsetmeyeceğiz. Anlattığımız yöntemleri kullanacağız, hikayeleştireceğiz, oyunlaştıracağız. Soru cevaplar yapabiliriz. Büyük yaşlara özellikle kartlar hazırlanabilir. Tabu dediğimiz oyun Mescid-i Aksa, Kudüs kartları hazırlanarak yapılabilir. Onun dışında yine yapbozlar, kendimiz bile yapabiliriz bu yapbozları. Resimlerin çıktısını alıp daha çok ben eva dediğimiz böyle süngerimiz şeyler var. Onların üzerine yapıştırarak yapışkanlı kağıda çıktı alıyorum ve onların üzerine yapıştırıp kesiyorum. Çocuklar o puzzle'ları, yapbozları oluşturuyorlar. Hem görsel olarak onu akıllarında daha kalıcı oluyor çocukların. Özellikle küçük yaşların daha somutlaştırmış oluyoruz. Ama büyük yaşlar büyüdükçe bu oyunları değiştirebiliriz. Hatta bu konuda online oyunlar, internet üzerinden oyunlar bile oluşturulabilir. Kart oyunları demiştik. Daha büyük yaşlar için Kaut dediğimiz oyun telefonlarla oynanan lisedeki çocuklarla da o Kaut yapılabilir. Yine kendi hikayelerini yazmaları istenebilir Kudüs'le Mescid-i Aksa ile ilgili. Ve Mescid-i Aksa'da ve diğer 3 mescidde yapılan ibadetlerin, duaların ne kadar kıymetli olduğu, kat kat kıymetli olduğu çocuklara bahsedilmeli. Orada yapılan işte ibadetlerin bize ne kadar puan o sayılarıyla birlikte söylemek. İşte yine Mescid-i Aksa alanının ne dedik? Sadece Kubbetü Sahra'dan oluşmadı. O alanın 144 dönümlük bir alan olduğu, kocaman bir bahçe olduğu muhakkak
çocuklara vurgulanmalı. Hatta onların akıllarında kalacak şekilde 35 tane futbol sahasıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, büyüklüğünde e, futbol sahası büyüklüğünde bir bahçesi var Mescid-i Aksa'nın. Bundan bahsedilebilir çocukların da kafasında daha iyi oturması için. Ee, çocukların hayal güçlerinin gelişmesi çok önemli. Orada ile ilgili hayaller kurdurabiliriz. Sen olsaydın ne yapardın? Nerelere giderdin? İşte çocuğun ağzından, hayvanların dilinden anlattırılabilir. Oraların resimleri, işte bir kıble mescidi, bir Mescid-i Aksa resimleri kişileştirilerek, onlara ağız yüz yapılarak oraları kendinin anlatmasını isteyebiliriz. E, yine Miraç olayını çocuklar kendileri anlatabilirler. Kendi hayal güçlerinde. İşte oraya giderken mesela yolculukta neler yanlarına almak isterlerdi, neler yapmak isterlerdi. Oradaki kardeşlerine neler götürmek isterler, onlardan bahsedebilirler. Yine oradaki kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Ondan bahsedebilir. Bunun içinde yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Müslümanların bir vücut gibi olduğu, bir tanesinin mesela parmağı kesilse, yaralansa, canı acısa bütün vücudun onu hissettiğinden bu örnekle, hadis-i şerifle çocuklara anlatabiliriz. Oradaki kardeşlerimizin de zor durumda olduğu bahsedilebilir. Onlara etmemiz gerektiğini, işte sadece duayla da değil, harekete geçmemiz, işte boykot yapmamız, ondan sonra orada fethedildiği zaman, Müslümanların eline geçtiği zaman neler yapabiliriz? Oranın fethedilmesi için neler yapılabilir? Bunu çocuklarla birlikte planları kurulabilir. Çocuklar bu planları kurmaktan çok zevk alıyorlar. Muhakkak anlattıklarımızın içinde umut olmalı. Umutsuzluğa, çocukları hayal kırıklığına düşürecek, umutsuzluğa düşürecek şeyler anlatmamamız gerekiyor. Savaştan, yıkımdan, hüzün barındıran, işte o savaşın resimlerini çocuklara özellikle okul öncesine göstermemek gerekiyor. Çünkü oranın çocukların aklında umut, adalet, gelecek vizyonu, bir direnişin olduğu bir yer olarak sevgiyle bağdaştırarak bunları sevip sevginin de olduğu, e, yani sevgi duygusuyla birlikte harmanlayarak çocukların aklında bu şekilde kalmasını sağlamalıyız. Devamlı hani savaş alan, çünkü çocuklardan duyuyoruz bazen, bütün hani aileler haberleri şey yapmayabiliyor, çocuğun yanında da dinleyebiliyorlar ya da kendi aralarında konuşurken çocuk bunlara şahitlik edebiliyor. İşte biz anlattığımız, ama öğretmenim orada savaş var, nasıl gideceğiz ya bize de bir zarar gelirse diye çocuklar bu sefer ne yapıyor? Endişelenmeye, hatta korkmaya başlıyorlar. Muhakkak oraları anlatırken çocuklara yani güzel yönlerini anlatmamız gerekiyor. Bunu hani bu konuda en önemli şeylerden birisi bu. Özellikle okul öncesi ve ilkokul dönemine, ortaokul ve lise dönemine biraz daha dediğim gibi oraları işte işgal ettiklerinden, zorbalık yaptıklarından hikayelerle bahsedilebilir. Köklerin ne kadar kuvvetli olduğunu, oraya bağlılıklarını, Filistin halkının ne kadar kendi memleketlerini korumak ve
orada kalmak için nasıl mücadeleler verdiği, direnişleri hikayelerle yine ne yapılabilir? Anlatılabilir. Bunları anlatırken de en başta dediğimiz gibi oranın şeylerin daha akılda kalıcı olması için beş duyuya hitap eden şeyler, işte oranın kokuları, yiyecekleri muhakkak çocuklara ne yapması lazım? Onları hissetmesi için yanımızda bulunup o kokuları, mesela kekik, zahter dediğimiz onların meşhur şeyleri vardır. Ekmeğe, yiyeceklere, her şeye zahter katarlar. O zahteri sınıfa getirip zeytinyağıyla birlikte yiyebilir, tadına bakabilirler, kokusunu hissedebilirler. Yine oraya has portakal, yafa portakalı oranın meşhurdur. O portakalı sınıfa getirip onun kokusunu, onunla ilgili bir etkinlik yapılabilir ve Kudüs'le Mescid-i Aksa'yla bağdaştırır. Yine maketler, büyük maketler üzerinde çocuklara anlatarak onların o makete ellemesi, dokunması, hissetmesi sağlanabilir. Değişik bu konuda maketler, şeyler bulunmaktadır. Kendimiz üç boyutlu maketler kendimiz de kartonlardan yapabiliriz bir kutunun içine. Yine dediğim gibi üç mescidin kalbimizdeki yeri, dinimizdeki yerinden hikayelerle bahsetmek, oranın güzelliklerinden bahsederek, onlara elleyerek, dokunarak o maketlere dokunabilir. Hatta o maketleri çocuklarla birlikte yapabilirsiniz. Daha da kalıcı olur. Yine oranın bayrağının renklerinden uçurtmalar yapılabilir, oyuncaklar yapılabilir. Farklı farklı üç boyutlu oyuncaklar şu an günümüzde hani bulmak artık daha rahat. Hikaye kitapları çok daha fazla ulaştı. Onlardan yararlanabiliriz. Hikaye kitaplarından anlatabiliriz. Şöyle birkaç resim daha göstermek istiyorum. Stickerlar, çocuklar için stickerlar oluşturabiliriz. Mesela benim oluşturduğum bir sticker. Bunları kesiyorum. Sticker kağıtlarına çıktılıp çocuklara hediye ediyorum her atölyeden sonra. Çocukların çok hoşuna gidiyor bu stickerlar. Sonra tekerlemeler, parmak oyunları kullanabiliriz. Hatta Filistin'in kendi kültürel tekerlemelerini öğrenebiliriz. Onları çocuklarla paylaşıp birlikte o oranın kültürel kendi oynadığı oyunları, tekerlemeleri, parmak oyunlarını çocuklara oynatabiliriz, onlara öğretebiliriz. Arapça olarak da öğretebilirsiniz. Çocuklar çok zevk alıyor onlardan da. Haritalarla dedim. Mesela haritalar üzerinde Türkiye nerede? İşte Kudüs nerede? Onları çocuklara gösterebilirsiniz. Bunlar üzerine küçük yapışkanlar, kendileri hareket ettirebilecek küçük oyuncaklar, işte küçük bir mesela uçak, küçük bir araba bulup neyle ya da gemiyle, deniz yoluyla yapacaksa denizden bir gemiyle yolculuk yaptırılabilir. Kendileri elleyerek, dokunarak daha kalıcı olacaktır çocuklara yolculuğu ve akıllarında yani Türkiye ile Kudüs'ün aslında Filistin'in çok uzak olmadığı da e, çocuklara vurgulanabilir, uçakla ne kadar sürede gittikleri. Yine haritalar üzerinden çocuklara anlatırken
şu alanın muhakkak gösterilmesi lazım. Bunu sadece çocuklar değil, aslında büyüklerin bile bir kısmı hala sadece Mescid-i Aksa'nın Kubbetüs Zahra, altın kubbeli olan yerin olduğunu düşünenler var. Bunun muhakkak vurgulanması, bu büyük alanın tümüne Mescid-i Aksa dendiğini çocuklara vurgulayabiliriz. Daha büyük çocuklara da Mescid-i Aksa ile Kabe'nin benzer yönlerini, ayrı yönlerini ne yapılabilir? Anlatılabilir. Görsellerle gösterilebilir. Ve ikisinin de inşa eden kişinin Hazreti Adem Aleyhisselam olduğunu Rabbimin göstermesiyle yerine onun inşa ettiğinden bahsedilebilir. Daha sonra tabii ne yapmıştır? İlk yapıldığı haliyle günümüze gelmemiş. Yıkılarak işte kim bazen deprem olmuş, bazen yıkılmış, bazen sular altına tekrar yapılmış. Yıkılsa bile buraların tekrar inşa edilebileceği, tekrar hem de çocukların aklında bu da yani oranın yıkılması, oranın önemini ne yapmaz? Azaltmaz. Tekrar yıkılsa bile tekrar yapılıp tekrar inşa edilebilir. 3 haremimiz olduğundan çocuklara bahsedilebilir. Mekke Allah'ın, Medine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, Beytül Makdis'e, Mescid-i Aksa'da ümmetin haremidir. Bundan çocuklara bahsedebiliriz. Ayeti kerimelerde Rabbimizin nasıl bahsettiğinden bahsedebiliriz. Ayetlerde baktığımız zaman bereketli topraklar olarak geçiyor. Oranın bereketinden, işte ne kadar yiyeceklerinin bol olduğundan, her şeyin orada bereketlendiğinden bahsedilebilir. Mescid-i Aksa'nın bahçesinde insanların birbirlerine ikram etmelerinden bahsedilebilir. Hatta sınıfta bunu oyuna çevrilebilir. Herkes böyle küçük ikramlar getirir evden birbirine ikramlarda bulunur ve ikram ederken Filistinli kardeşlerimizin salli alen nebi yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getir deyip ikram ettiği anlatılıp sonra birbirlerine ikram edip salli alen nebi derler. Karşıdaki de salavat getirir. Hem bu bir dramaya, oyuna çevrilir. Dramalaştırılır. Çocukların da çok aklında kalıcı olur. Oranın bol bol yiyecekleri, işte bereketinin nereden geldiği resimlerle de çocuğa gösterilir ve bunun düşünün ayetten Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den bahsettiğinden muhakkak ayetlerle birlikte çocuklara ne yapılabilir? Anlatılabilir. Büyük yaş çocuklarına ümmet bilinci muhakkak vurgulanmalı, ümmet bilincini oluşturmaya çalışmalı, Müslümanların kardeş olduğu vurgulanmalı ve Kudüs özgürse ümmet özgürdür. Kudüs'e hakim olan dünyaya hakim olur. Bunlar üzerinde büyük yaş çocuklarla P4C'ler yapılabilir. Gençlerin özellikle çok farklı fikirleri oluyor bu konuda. Yine Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın adaletin dünyaya ilan edildiği bir şehir olduğu, Hazreti Ömer'in orayı fethetmesinden, Hazreti Ömer oraya fethederken ilk neyle başlıyor? Çocuklara mesela bunu bir yeri dağ gibi masayı dağa çevirebilirsiniz ya da ters çevirip karşı tarafa Mescid-i Aksa'nın resmini koyup tek bir dağını yine dramayla çocuklara anlatabilirsiniz. Hazreti Ömer'in deveyle yardımcısı olan olayı biri inip biri sıra Kudüs'e girerken işte yardımcısında kölesinde olduğunu onu bir deveye bindirdiği olayı
dramayla anlatılabilir ve Tekbir Dağı'na gelip de Kudüs'ü gördüklerinde, Mescid-i Aksa'yı gördüğünde tekbir getirip çocuklarla birlikte orada tekbirler getirilebilir. Çocuklar dramayı çok seviyorlar ve daha kendileri de yaşayarak, oynayarak, bizzat kendileri içinde olayın olduğu için daha akıllarında kalıcı oluyor. Yine Hazreti Ömer'in orada adaletle hükmettiği ondan bahsedilebilir. Hatta Hazreti Ömer Mescidi'nden resmini gösterilip orada neden namaz kıldığından o olay anlatılabilir. Sadece Hazreti Ömer değil, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin de mesela Sıddık isminin verilmesi olayı neyledir? Miraç olayında olmuştur. Peygamber Efendimiz anlattıklarına gelip müşrikler söylediği zaman o söylüyorsa doğrudur demesiyle ona ne verilmiştir? Sıddık lakabı verilmiştir. Bunu özellikle büyük yaşlara anlatmak gerekiyor. Sadece sahabeler, peygamberler yok. Tabii orada e, büyük alimler de yetişmiş orada. İşte bir İmam Gazali'nin Mescid-i Aksa'da İhya-i Ulumuddin'i yazdığından bahsedilebilir. Fetihlerden, oranın fatihlerinden bahsedilebilir. Nurettin Zengi'den, Selahaddin Eyyubi'den muhakkak onlardan da bahset. Özellikle mihrabı, mihrabın özellikleri çizilebilir. Büyüklerle üzerindeki modeller hepsi aslında farklı birer hem oyun hem anlatım konusu çocukları olabilir. Hatta bir camiye götürüp orada canlı canlı o mihrabın ne olduğu çocuklara gösterilir. Nurettin Zengin'in niye onu yaptırdığı, Selahaddin Eyyubi'nin işte nasıl yetiştiği, onlar hakkında oyunlarla, hikayelerle anlatımlar sağlanabilir. Kültürel açıdan baktığımız zaman da Kudüs'ün birçok medeniyeti ne yaptı? Eserlerinin verildiği, izlerin olduğu bir yer olarak büyük yaş gruplarına anlatılabilir. İşte mesela bu resimde 4 tane medeniyeti bir arada görüyoruz. Kubbetü Sahra Emevilerin yaptığı, işte Revaklar Fatimilerin, Kayıtbay Sebili Memlüklilerin yaptırdığı, Osmanlı'nın yaptırdığı Kasımpaşa Şadırvanı, yine Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı surlar, bunların hepsi tek tek birer anlatım anlatım ve oyun şeyleri. Kendi mesela surlarla kaleler yaptırılabilir çocuklara. Oyun hamurlarıyla yapabilirler. Bu eserleri işte Kubbetü Sahra'yı, Kıble Mescidi'ni, sebilleri, kuleleri, ondan sonra turları hepsini hamurla, kille çocuklara oyunla yaptırılabilir. Abdülhamit Han'dan orayı nasıl savunduğunu, oranın uğruna nelerden vazgeçtiği büyük yaşlara anlatılabilir. Abdülhamid'in de anısına mesela Yafa'da 25. yıl anısına yaptığı bir saat kulesi var. Filistin'deki Osmanlı eserleri ayrıca bir konu olarak çocuklara verilebilir ve oranın Mescid-i Aksa'daki son Osmanlı askeri Hasan Onbaşı'dan e, bahsedilebilir. Onun hayatını, Mescid-i Aksa'daki ayrılmayışı, bu hem hikayeleştirilebilir hem dramayla çocuklara oynattırılabilir. Osmanlı zamanında özellikle e, şey
Osmanlı zamanında hacca gitmeden önce ilk önce Kudüs'e gidilmiş. Sure alayları denilen oraya hediyeler götürülürmüş. Kudüs'teki her vakfa, her bir oradaki çalışana kadar hediyeler hazırlanır, hediyeler götürülürmüş. Orada e, ihrama girilir, niyet edilir, oradan hacca gidilirmiş mesela. Bunlar canlandırılabilir. Kurtuluş Savaşı'nda Filistin'de birçok şehrinden, Kudüs'ten, işte Gazze'den birçok şeyin Kurtuluş Savaşı'nda kişinin oradan gelip bizimle birlikte savaştığından, özellikle Çanakkale şehitliğinde onlara ait kabirlerinin, mezarlarının olduğundan bahsedilebilir. Bunlar gösterilebilir çocuklara. Oraların bize ait olduğu, dediğim gibi tarihi, milli bağları, bu bağların hepsine vurgulanabilir. Ve bunlar aslında daha da çoğaltılabilir anlatacaklarımız. Ama vakit e, geçti. Daha 2 dersimiz daha var. İnşallah bir dahaki dersimizde de hangi malzemeleri, hangi materyalleri kullanacağız, hangi etkinlikleri yapabiliriz, bunları inşallah e, birlikte anlatacağım, onları göstereceğim resimleriyle. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim bundan geri koymasın diyelim, bu hizmeti daim eylesin hepimize de. Rabbim Kudüs'ün, Filistin'in sevgisini çocuklarımızın da gönüllerine yerleştirmeyi nasip etsin inşallah. İnşallah hocam, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Çok istifadeli bir ders oldu kendi adıma. Çok faydalandığım, dikkatle dinlediğim bir dersti. İnşallah izleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Teşekkür ederiz. Ee, Ben Yani teşekkür ederim. Rabbim çocuklarımızı Kudüs bilinciyle yetiştirmeyi nasip etsin bizlere. Tekrardan Allah razı olsun hocam. Sizlerden de Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Biz de.